Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz minicik pide şeklinde poğaçaların yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Yoğurma kabımın içinde 125 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı var. Üzerine 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. 1 adet yumurta kırdım. 1 paket kabartma tozu ekledim. Karıştıralım. Üzerine kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik un ekleyeceğim. Önce ilk bardağı ekledim. Karıştırıyorum kaşıkla. İkinci bardağı ekledim. Üçüncü bardağı ekledim ve yoğurmaya başlıyorum artık. Unun miktarı değişebilir. Bu karışımın alabildiği kadar un ekliyoruz. Ben 3 su bardağı kullandım. Unun miktarı değişebilir tabii ki. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğurdum. Dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada ben 200 gram yağlı beyaz peyniri yarım demet maydanozla ince ince doğramış olduğum maydanozla güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz içine pul biber, karabiber de ekleyebilirsiniz. Hamurum dinlenince 15 dakika kadar dinlenince daha güzel özleşti, kendini çekti. Artık hiç ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bezelere ayırabilirsiniz. Ben yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak beze haline getiriyorum. Hemen pratik bir şekilde gösterdiğim şekilde açıyorum. İçine yeteri miktarda peynirli harçtan ekliyorum. Şekli size bağlı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz aynı hamurla. Hangi şekli seviyorsanız, beğeniyorsanız, ama bu şekilde de hem yemesi daha zevkli hem de görüntüsü çok şık, güzel bir poğaça oluyor. Şu anda fırınımı da çalıştırdım. 180 derecede ısınıyor. Patatesi de yapabilirsiniz aynı yöntemle. Kıymalı da yapabilirsiniz. İç harcını nasıl isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Daha önce kıymalısını yapmıştım. Mini pideler. O da çok güzel bir tarif. Kenarlarını mutlaka çok güzel elimizle yapıştıralım. Pişme aşamasında kabaracağı için açılmasın, şekli bozulmasın. Kenarlarını mutlaka çok düzgün yapıştırmamız gerekiyor. Hamurları birleştirmemiz gerekiyor. Bakınız, hem yapımı kolay hem de görüntüsü çok şık. Güzel bir tarif. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Poğaça şeklinde kapatıp ters çevirip bu şekilde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu da örnek olarak göstermek istedim. Bakınız, bunda hiç açılma olmaz. Hiç şekli bozulmaz.
O şekilde de yapabilirsiniz. Ama benim bu şekilde yapmak daha hoşuma gidiyor. Bu şekilde hepsini devam ediyorum. Klasik bir şekilde kapatıyorum. Pide formunu veriyorum. Böyle hepsini toptan da açıp yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Evet, çok az da peynir arttı. Çocuklarınızın beslenme çantalarına bırakabilirsiniz. Sabah kahvaltıları için hemen çabucak hazırlayabilirsiniz. Çünkü hiç beklemek yok. Mayalanmasını beklemeden, maya kullanmadığımız için bu şekilde hemen dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Hepsini bitirdikten sonra kenarlarına bir adet yumurtanın sarısını sürelim. Daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Ama üzerine dilerseniz susam, çörek otu serpiştirebilirsiniz. Ben peynirli de çörek otunu çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Kokusu da mis gibi oluyor. Şöyle hafif çörek otu serpiştirebilirsiniz. Burası tamamen size bağlı. Tabii ki seviyorsanız kullanmanızı öneririm. Evet, şimdi fırın tepsisine yerleştirdim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 40 dakika, yaklaşık 40 dakika içinde pişiyor veya üzeri pembeleşinceye kadar her fırın farklı pişirebilir. Farklı sürede pişirebilir. O yüzden üzeri pembeleşinceye kadar pişiririm. Bakınız, pamuk gibi yumuşacık. Bekleyince daha da yumuşak olacaktır. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tarif paylaştığımda anında bildirim gelir, haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.